Gary Oldman der ki karşısındakine, Beethoven'ı sevmiyorsun. Ne kaçırdığını bilmiyorsun. You don't like Beethoven. You don't know what you're missing. Deyip şöminenin üzerinde piyano çalar gibi yapar. But for this kind of work, he's a little bit light. Aynı yıl Bernard Rose'un filminde Beethoven'ı canlandıran da Gary Oldman'dı. Yani Gary Oldman bir nevi kendine selam çakmış. Videoya başlamadan önce küçük bir duyuru yapmak istiyorum. Artık bir Discord kanalımız var ve bu kanalda film müziği, müzik endüstrisi ve sinema endüstrisi hakkında pek çok şey konuşacağız. Güncel sohbetler de yapacağız, soru cevaplar da yapacağız. Discord kanalımıza katılmak için linki videonun açıklama bölümüne bırakıyorum. Katılım tamamen ücretsizdir ve herkese açıktır. Discord üzerinde de görüşmek üzere. Hanımefendiler ve beyefendiler, kanal formatı itibariyle genelde konumuz hep film müziği oluyor. Ama bu sefer size film müziklerinden bahsetmeyeceğim. Bugünkü konumuz müziğin filmleri. Barok dönemden klasik döneme, romantik döneme vesaire ya da çağdaş müziğe pek çok besteci yetişti bugüne kadar ve birçoğunun da biyografileri film haline getirildi. Bunların içinden bir seçki yaptım. Benim içinde favorilerim var. Bunları sizlerle paylaşacağım. Klasik dönem çok değil ama barok dönemde özellikle birkaç bestecinin hayat hikayesinden hiç etkilenmedim. Film anlamında etkilenmedim. Örneğin Johann Sebastian Bach'ın biyografisini anlatan bir film var ama filmi izlediğimde sinemaya aktarılmış bir konserden başka bir şey değildi. Dolayısıyla da onu bu listeye almadım. İnsan sinematik gözle bir film izlerken, bir biyografi izlerken o bestecinin hayatına dair bilmediği, duymadığı detayları bilmek istiyor. Fakat bu filmde öyle bir şey göremedim ben. Sürekli Johann Sebastian Bach müzikleriyle bir dediğim gibi bir konser görüntüsü gibi geçen bir film vardı. Dolayısıyla o filmi bu listeye almadım. Bu listedeki müzisyen isimlerini belki hepsini bilmezsiniz ama işte Mozart'ı, Beethoven'ı, Chopin'i ya da Tchaikovsky'yi tahmin ediyorum ki hepiniz biliyorsunuzdur. Sadece müzik dinleyicisi olmak bile bunları bilmek için yeterli. Diğer isimleri bilmeyebilirsiniz. Onları da bu video vasıtasıyla ilk defa duymuş olacaksınız. Zaten bu dördün hani Beethoven, Mozart, Chopin falan bilmiyorsanız size söyleyebileceğim tek bir şey var. Saçmalamayın lan. Darılmaca yok. 1984'ten 10 sene sonrasına geliyoruz. 1994. Konumuz bu sefer Ludwig van Beethoven. Yönetmenimiz Bernard Rose. Ve Beethoven rolünde benim favori aktörlerimden biri Gary Oldman. Mükemmel bir performans göstermiş bu filmde. Film tabii ki de biyografi olduğu için gerçek hayattan alınıyor. Ve konuyu biraz toparlamak istersek konusu şu. Beethoven ölüyor. Zaten film Beethoven'ın ölüm sahnesiyle açılıyor. Beethoven'ın ölümünden sonra meşhur Heiligenstadt vasiyetnamesi olarak bilinen vasiyeti ve onunla beraber daha birkaç farklı vasiyet ve onun yanında da ölümsüz sevgiliye başlıklı birkaç mektup çıkıyor. Fakat Beethoven'ın en yakınları dahil olmak üzere bu ölümsüz sevgiliye diye hitap ettiği kadının kim olduğu bilinmiyor. Bu konuda pek çok kadının adının yanında iki tane isim ağırlık basıyor. Josephine von Brunswick ve Antonie Brentano. Gary Oldman'ın tek kelimeyle döktürdüğü bir Beethoven performansı. Sinema dünyasının kült sahnesi diyebileceğim birkaç sahne de bu filmde. Özellikle de Beethoven'ın şu an izlediğiniz Moonlight yani Ay Işığı sonatı olarak bilinen sonatı o dönemki sevgilisinin evine yeni alınan piyanoda denemesi sahnesi gerçekten mükemmel. Bu sahnede Beethoven'ın sevgilisine ailesi tarafından Beethoven'la evlenmesine izin verilmiyor. Çünkü onun sağır olduğu söyleniyor. Artık müzik yapamadığı, piyano çalamadığı söyleniyor. Bir şekilde bir düzen kuruyorlar. Evimize yeni bir piyano geldi. Bunu dener misin deniliyor. Evde hiç kimsenin olmadığı gibi bir yalan söyleniyor Beethoven'a ve Beethoven eve gidip piyanoyu deniyor. O sırada da çalıp çalamadığını kontrol ediyorlar. Fakat yapılan en büyük hata şu ki Beethoven piyanoda çalarken kız çok mutlu oluyor haliyle ve Beethoven'ın yanına gidiyor. Daha fazla spoiler vermeyeyim, filmi izleyin. Beni en çok etkileyenler de 3 numara. Henüz yeni bir film, 2022 yapımı. Benim de geçen hafta izlediğim bir film, daha önce izlememiştim. Tchaikovsky'nin Karısı. Şimdi diyebilirsiniz ki Tchaikovsky gibi bir besteci varken neden karısıyla ilgili film yapılıyor? Ben ilk önce bunu sormuştum kendime. Ama filmi izlediğim zaman nedenini çok iyi anladım. Müthiş tutkulu bir kadın Tchaikovsky'ye karşı, hatta takıntılı bir aşık. Fakat Tchaikovsky'nin o iplerde pek bezi yok. Sebebine gelince Tchaikovsky kadını pek sevmiyor. Aslında Tchaikovsky kadınları pek sevmiyor. Çünkü Tchaikovsky hayranı herkesin bildiği gibi Tchaikovsky eşcinsel. Kirill Serebrennikov'un yönettiği, aynı zamanda yazdığı bu film Alyona Mikhailova ve Odin Biron'un başrollerini paylaştığı enfes bir film olmuş.
Dediğim gibi kadın Tchaikovsky'ye çok aşık fakat kocasından hiçbir alanda yakınlık göremiyor, destek göremiyor ve kendisini karmakarışık, yaralı, eziyet dolu bir hayatın ortasında buluyor. Aslında film olarak bu konu biraz tanıdık. 1971 yılında aynı konu üzerinde bir film daha yapılmış. Bu filmin yönetmeni de Ken Russell. 1971 yapımı olan Tchaikovsky filminde Richard Chamberlain, Glenda Jackson oynuyor. İki filmde de aslında birbirine kolayca monte edilebilecek bir tane motto cümle var. Tchaikovsky'nin hayatı boyunca yaşayacağı depresyonun kaynağı eşcinselliğiyle takıntılı bir kadınla yaptığı evliliktir. Bu arada 2022'nin Cannes Film Festivali'nin yarışma programında da yer almış bu film. Başka söze gerek yok. Filmi izleyin. Şimdi benim favori bestecilerimden bir tanesi. Frédéric François Chopin. 1945 yapımı eski bir film. Ben bu filmi yıllar evvel izlemiştim. Cornel White'ı çok severim aktör olarak. Bu filmde oynaması da beni ayrıca etkilemiş ve filme ekstra bağlamıştı. Hatırlanacak bir şarkı unutulmayan melodiler olarak farklı isimlerle Türkçe'ye çevrildi ve farklı kanallarda yayınlandı aslında. Ama tam ismi A Song to Remember. Enteresan tarafı 1945 yapımı Amerikan biyografik bir filmdir ama geri planda tamamen Polonya ve Fransa arasında geçen bir hayat anlatılır. Filmin yönetmeni Charles Widor, Paul Mooney, Merle Oberon ve Cornel White filmde yer alan oyuncular. Bu arada bu filmin Türkçesini bulamadım internette ama YouTube'da İngilizcesi var. Ben filmi orijinal diliyle izlemiştim. Otomatik altyazılardan Türkçeyi seçtiğiniz zaman çok da kötü olmayan bir çeviriyle filmi rahatlıkla anlayabilirsiniz. Bir diğer Chopin biyografisi. 1991 yapımı. Impromptu orijinal ismiyle ama nedense hiç ummazken diye bir isimle Türkçe'ye çevrilmiş bir film. Enteresan bir şekilde Frédéric Chopin karakterini Hugh Grant canlandırıyor. Judy Davis de George Sand olarak karşımıza çıkıyor. Yani Chopin'in sevgilisi, erkek ismiyle eserler veren kadın bir yazar. Chopin'in biyografisini okuyanlar ya da izleyenler daha önceden George Sand'ın da kim olduğunu bilir. James Lapine tarafından yönetilen bir film bu. Sarah Kernochan da filmin yazarı. Bu filmin de enteresan bir özelliği var. Film tamamen Fransa'da bir Amerikan şirketi tarafından İngiliz yapımı olarak çekiliyor. Değişik. Şimdiden iyi seyirler. Film fena bir film değil. Üçüncü bir film yine Chopin biyografisi. Ne film adammış, ne kadar çok filmini yapmışlar. 2002 yapımı Desire for Love. Benim şimdiye kadar izlediğim en ilginç Chopin biyografilerinden bir tanesiydi. Chopin tipoloji olarak. Diğer ikisine göre biraz daha başarılı canlandırılmış. Yoksa içlerindeki en iyi performans bence en başta anlattığım Remember the Song filmindeki Chopin. Bu filmde de Chopin gayet başarılı. Buradaki hikaye Frédéric Chopin genç yaşta ailesi ve iki kız kardeşiyle Varşova'da yaşadığı dönemde başlıyor. Burada Chopin'i sürekli piyano başında görüyorsunuz. Ve o zamanlarda büyük dük olan Konstantin için Besarab böyle hakim. Konstantin müzikten pek hoşlanmıyor. Polonya'daki meşhur Kasım ihtilalinden kısa bir süre önce Chopin'in babası onun Paris'e gitme konusunda ısrar eder. Frédéric de mecburen bu isteği yerine getirip Paris'e gidiyor. Paris'e gittiği zaman yazar George Sand ile tanışıyor ve aralarında böyle enteresan bir ilişki başlıyor. George Sand ile Chopin'i tanıştıran da aslında yine bir diğer önemli besteci olan Franz Liszt. Franz Liszt biliyorsunuz Chopin'le çağdaş bir besteci. Aynı dönemin insanları. Chopin aslında George Sand ile ilk tanıştığında biraz çekimser durur ama ondan sonra onun Chopin'e olan ilgisi Chopin'in de aklını çeler ve büyük bir aşk başlar. Chopin'in biyografisini biliyorsanız yine malumunuz ki Chopin dönemin ince hastalığı olarak bilinen tüberkülozdan yani veremden müzdariptir. George Sand ve iki çocuğuyla arasındaki ilişkide bu hastalığın da verdiği depresif ruh haliyle gittikçe bozulur. George Sand'in çocuklarından bir tanesinin ismi Maurice, diğerinin ismi Solange. Maurice nedense Chopin'e karşı, ki bu gerçek hikayedir, garip bir nefreti vardır. Ve büyük aşklar nefretle başlar misali sonradan Chopin'e karşı bir aşk geliştirir. Ve annesiyle arasında da yani George Sand ile kızı arasında da garip bir rekabet başlar. Chopin zaten oldukça genç yaşta aramızdan ayrılan bir besteci. Henüz 39'una geldiğinde tüberkülozdan kaynaklı olarak ölür. Hayatının son dönemlerinde Polonya'dan yanına kız kardeşini çağırır ki biraz aile huzuru bulayım. Çünkü dediğim gibi Solange, George Sand, anne kız kavgaları, arada kalan bir tane adam ki Chopin'in George Sand'in kızına karşı hiçbir ilgisi yoktur. Biraz gümbürtüye gitmiş yani adam. Neyse güzel filmdir. İzleyin. Bir diğer Beethoven biyografisi 2006 yapımı. Copying Beethoven orijinal ismiyle yayınlandı. Türkçe'ye Beethoven'ı anlamak olarak çevrilip Türkiye'de o şekilde vizyona girdi. Filmdeki konu çok enteresandır. Tüm sanatçıların en büyük ortak sorununu ele alır. Mevcut bir başarı yakalamak ve o başarıyı tekrar edememek. Tabii ki bu üreten kişi Beethoven olunca bu durumun çok daha büyük sancılarla geçmesi çok da şaşırtıcı değil. Filmde izlediğiniz konu bu. Müzisyen olduğu halde tamamen sağır bir adam, bir müzik dehası, hayatının son yıllarında yeni besteler üretmek konusunda epey sıkıntı çekiyor ve yanına onu asist etmesi için bir genç kız geliyor. Tabii ki bu durum Beethoven için mi daha zor yoksa Anna Holz ismindeki o kız için mi daha zor? Çünkü Beethoven çok da öyle kolay bir kişilik değil. Daha fazla spoiler vermeyeyim. İyi seyirler.
Bir sonraki biyografi filmimiz 2006 yapımı ve 4 mevsim konçertosunun da bestecisi olan Vivaldi. Filmin adı Venedik Prensi Vivaldi. Klasik müziğin keman ustalarından bir tanesi. Dediğim gibi 4 mevsim konçertosunun da meşhur bestecisi Vivaldi'nin biyografisi. Bu film Vivaldi'nin gençlik yıllarına biraz yoğunlaşıyor. İtalyan besteci Vivaldi'yi Max Irons canlandırmış ve hakikaten iyi bir performans göstermiş. Vivaldi aynı zamanda dini bütün bir papazdır gerçekten. Daha sonra müziğe ne kadar tutkusu olduğunu keşfediyor. Çok ciddi çalışmalar yapıyor ve bir müzik öğretmenine dönüşüyor. Keman üzerine özel dersler veriyor. Fakat filmde asıl konu alınan nokta şu ki öğretmenliğini yapacağı çocuklar bir fahişenin gayrimeşru çocukları. Bu süreç içinde bir keman dehasına, bir müzik dehasına dönüşen Vivaldi'nin yaşamından böyle enteresan bir kesit sunuyor. Vivaldi'nin zaten bir tarafı din adamıyken bir tarafı da sürekli seks işçileri gayrimeşru çocuklarına müzik dersi vermekle geçiyor. Enteresan bir film. İzlenmeye değer. Bir sonraki besteci aslında çok da popüler bilinen bir besteci değil. Julie Jean Baptiste'nin hayatı. Filmin adı The King is Dancing. 2000 yapımı bir film. İtalyan asıllı besteci, kemancı ve bir balettir aynı zamanda. Çalışma hayatının hemen hemen tümü 14. yüzyılın Fransa'sında Louis'in sarayında müzisyen olarak geçiyor. 1661'de Fransız vatandaşlığına geçiyor ve o zamanın bilinen en büyük Fransız bestecisi kendisi. Değişik bir film. İzlemekte fayda var. Bir sonraki film benim 2000'li yılların başında izlediğim bir film. Bu ismi duyanlarınız var mı bilmiyorum ama muhtemelen duymuşsunuzdur. Farinelli. Farinelli 1994 yapımı bir film. Gerard Corbusiano'nun yönetmenliğinde bir film bu. 18. yüzyılda şöyle bir garip gelenek var. Sesi çok iyi olduğu düşünülen müzik öğrencilerine, erkek öğrenciler tabii, ergenlikle beraber gırtlak yapısı ve ses telleri gelişmesin diye hadım etmek gibi bir yöntemleri var. Farinelli de bunlardan bir tanesi. Küçük yaşta o kadar büyük başarı gösteriyor ki diyorlar ki bu sesi kaybetmemeliyiz biz. Ve Farinelli çok küçük yaşında hadım ediliyor. Ergenlik hatta yetişkinliğe geldiğinde o dönemin en büyük sopranolarından biri oluyor. Tenör ya da başka bir şey olamıyor. Ses telleri ve gırtlak yapısı gelişmediği için. Aslında Farinelli olarak bilinen bu vatandaşın adı Carlo Broschi ve filmde barok müziğe de gerçekten doyacaksınız. Bu arada Broschi'nin kendi orijinal sesi filmde kullanılamadığı için birkaç tane kadın ve erkek opera sanatçısının sesi mix down edilerek Farinelli'nin sesi ortaya çıkartılıyor. Bu bakımdan da enteresan bir film ve bence görülmeye değer. Bir sonraki film Avustralyalı piyanist olan David Heathcote'un hayatını anlatan bir film. 96 yapımı ve David Heathcote'un çocukluk dönemi. Sıradaki film Piyanist. 2002 yapımı Polonyalı piyanist Władysław Szpilman'ın biyografisi. Herhalde son dönemlerin en popüler işlerinden bir tanesiydi çünkü gerçekten mükemmel bir film. Çok iyi bir dram. Andrzej Brodin de gerçekten çok iyi canlandırmış rolünü. Władysław Szpilman gerçekten Polonya'da savaş patlak verdiğinde 27 yaşlarında ve Polonya'nın geleceği en parlak konser piyanistlerinden biri olarak görünüyor. Aynı filmde de göreceğiniz gibi Luftwaffe'da radyo istasyonu bombalandığı sırada Chopin'in Do diyez minör noktürn olarak bilinen noktürnünü çalıyor ve o sırada tam da radyo istasyonuna bomba düşüyor. Ve o dönem tüm Yahudilere yapıldığı gibi ailesiyle birlikte evlerinden çıkartılıyor ve Varşova'nın kurulmuş gettolarına sürülüyor. Savaşın en hararetli günlerinde bu yetenekli piyanist yeni yaşamına ayak uydurmaya çalışıyor. Kara borsacıların, işbirlikçilerin, arabulucuların falan eğlendiği barlarda falan piyano çalarak hayatta kalmaya çalışıyor. Orada tanıştığı o işbirlikçi olanlardan bir tanesi onu ve ailesini ölüme götüren esir kampı trenlerinden birinden kurtarmıştır aslında. İşin gerçek hikayesi ve filmde de anlatılır bu. Sonra yine ailesiyle ayrı düşüyor ve Szpilman filmden de hatırlarsınız savaşın yıkıntıları arasında böyle farklı yerlerde işte sığınıyor, yiyecek bir şeyler arıyor vesaire vesaire. Başına pek çok olay geliyor ve sonradan bir Alman subayıyla karşılaşıyor. Onca olumsuzluğa rağmen çok büyük şans ki Alman subayı da müzik tutkunu bir adam ve o karşılaşma anında savaştan önce ne yaptığını soruyor Szpilman'a. Ben piyanistim diyor. O meşhur sahneyi hatırlarsınız. Bulundukları yerde şans eseri bir piyano var ve Szpilman o Alman subaya piyanoya oturaraktan Chopin'in Sol minör 1. baladını çalıyor. Filmi zaten izlemişsinizdir ama izlememiş olanlar varsa mutlaka izlemeli. Mükemmel bir film. Bir sonraki film benim yine 2003-2004 yılları gibi tesadüf eseri keşfettiğim ve izlediğim bir film 1900 Efsanesi. Film zaten 1998 yapımı. Danny Woodman isminde bir piyanist. Hayatı çalıştığı transatlantiklerde geçiyor. Bir gece böyle bir anda kimin tarafından bırakıldığı belli olmayan bir tane kutu buluyor. Kutunun içinde bulduğu şey de çok enteresan. Oraya bırakılmış bir bebek buluyor. Çaresizce bebeği alıyor. Sonra bu bebeğe bağlanıyor. O bebeğe Novecento ismini veriyor. Sonra da kendisi ölene kadar çocuk
sürekli yanında yaşıyor. Novecento ismini verdiği o bebek, onu bulan Woodman bir kaza sonrası hayatını kaybedene kadar da o mabetten çıkmıyor. Mabet dediğinde transatlantik. Bugün odasında piyano çalmaya başlıyor. Öylesine büyük bir yetenek ki hiç kimseden ders almamasına rağmen dehşet bir piyanist haline geliyor. 1900 efsanesi aslında bir roman. Bu film de aynı romandan uyarlanmış bir film. Filmin yönetmeni Giuseppe Tornatore. Mutlaka izlenmeli. Sinema dünyasında piyano ya da piyanistlerle ilgili pek çok film var aslında. İçlerinde fena değil olarak bulduğum bir tanesi var, 1993 yapımı. Bir kadın var. Kendine bir yaşam alanı belirliyor. Bu alanda özgürleşme çabası veriyor. 6 yaşından beri konuşmayan bir kadın bu. Konuşmayı reddediyor. Anlatmak istediği şeylerini, duygularını sadece piyanosuyla duyurmayı tercih ediyor. Bu aslında kendi çocukluğumdan da bana yakın bulduğum bir hikaye olduğu için bunu diğerlerinden ayırdım. Linkini aşağıya bıraktım. İzleyin bakalım sizler neler düşüneceksiniz. Mesleğim göre tabii pek çok yönetmen de aram gayet iyidir. Özellikle yabancı yönetmenlerden birkaç tanesiyle hayranlık derecesinde bir bağım vardır. Ama hiç tanışmadığım halde benim hayatıma derin etkiler bırakan bir yönetmenden bahsedeceğim size, Bernard Rose. Bernard Rose 1994 yılında Ludwig van Beethoven'ın biyografisini çektikten sonra 2013 yılında da Şeytanın Kemancısı adıyla Paganini'nin biyografisini çekmiştir. Buradan da gördüğümüz gibi hem müzikle hem de müzik tarihiyle yakından ilgili bir yönetmendir. Bu arada Gary Oldman'ın Beethoven performansından da bahsetmeden geçemem. Mükemmeldi. Bugüne kadar izlediğim en iyi biyografiydi. Hatta Beethoven'ın biyografisi birkaç farklı filmde konu alındı. Ama içlerinde benim en başarılı bulduğum aktör kesinlikle Gary Oldman'dı. Şöyle bir enteresan nokta var. Bernard Rose 1994 yılında Beethoven'ın biyografisini Immortal Ballad filminde çekerken aynı yıl Luc Besson The Professional filmini, yani ülkemizde daha popüler bilinen adıyla Leon filmini çekti. Bu filmde de Gary Oldman vardır. Burada bir sahne vardır. Gary Oldman'ın canlandırdığı. Bir katliam olacak. Az kalmış. Fırtına öncesi sessizlik. Zaten diyalogların içinde de vardır bu cümleler. Gary Oldman der ki karşısındakine, Beethoven'ı sevmiyorsun. Ne kaçırdığını bilmiyorsun. You don't like Beethoven. You don't know what you're missing. Deyip şöminenin üzerinde piyano çalar gibi yapar. But for this kind of work, he's a little bit light. Aynı yıl Bernard Rose'un filminde Beethoven'ı canlandıran da Gary Oldman'dı. Yani Gary Oldman bir nevi kendine selam çakmış. Evet dostlar, benden şimdilik bu kadar. Sizin de bu listede kesin olmalı dediğiniz filmler varsa lütfen yorumlarda belirtin. Benim de izlemediklerim varsa isteyen de onları da izleyerekten arşivimi tamamlamış olayım. Sinema güzel bir şeydir. Sinemadan uzak durmayın, filmlerden uzak durmayın. Müzikten hiç durmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.